Adil itiraf etti. Dedi ki başkasına aşık oldu, gitti. Sen ilişkilerinde türevi bir şey yaşadın mı? Yani özel kabul etmezsen seni terk eden oldu mu? Hepsi. Türkiye'deki erkek profilinde zevk kalitesi yok. Çok estetikli hanımlardan erkeklerin rahatsız olduğunu da duyuyoruz. Hani bu kadar estetikli bir kadınla ben beraber olamam. Çıkmak istemiyorum. Adama soruyorum. Adam diyor ki Latin olur, Rus olur, Ukrayna olur. Her şey Yani olur kırmızı abi diyor. 18'de olur, siyah 16'da olur. Türkiye'de kadınlarda eski sevgili olayı hep var. O adama dönme ihtimali vardı yani. Bir açık dosya Türkiye'de vardı. kadınlarda eski sevgili Eski fenomeni sevgili mi olayı var. Erkekte var abi. Şimdi ben kadınlara nasıl bir formül paylaştım yıllar önce YouTube'da? Dedim ki ilk 30 gün cinsellik konuşmayın. Bana rahip diyen oldu, papaz diyen oldu, keşiş diyen oldu. Kadının özünde, güdüsünde o var. Yuvasını kurmak, işte bir aile kurmak bu var. Bu erkekte yok. Ne güzel anlattın Adil. Şimdi bir şey diyeceğim. Allah 10 numara anlatıyor ya. Dinleyelim beraber şu adamı ya. Vallahi 10 numara Sevgili anlatıyor. başkanım. Merhaba. Böyle bir masayı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Çok tedirginim. Şu anda biraz korkuyorum. Fakat çok kıymetli iki konuğum var. Yazar Adil Yıldırım ve Profesör Doktor Oytun Erbaş. Az sonra ilişkileri konuşacağız. Çünkü bunun zaruret olduğuna son yayında karar verdik. Zira Profesör Doktor Oytun Erbaş artık playboy olmaya karar vermişti. Bunu uzmanına soralım dedik ve Adil Yıldırım. En beğendiğim kitaplarından biri Şeytan Tüyü. Çünkü ben onun romancı kimliğini de çok önemsiyorum. Hala okumayanlar varsa lütfen benim tavsiyem olarak da lütfen başucunuza koyun. 50 maddede ilişkiler ve 40 artı itiraf hikayeleri. Şimdi elimizde böyle bir kitap varken ilk soruyu Oytun Hoca'ya bir itiraf isteyerek başlatmak istiyorum. Sayın Erbaş, bize yapabileceğiniz bir itiraf. Şimdi bak, yayın öncesinde buradaydık. Şimdi herkesin birkaç tane kişiliği var. Bu normal. Mesela insanlar evde anne baba rolündedir. Ya da işte yönetici rolündedir mesela. Burada bir YouTube'da bir konuk rolündedir. Bunlara sosyal rol adı veriliyor. Ama bir de bir ana kişiliğin vardır. Bu ana kişiliğin çevresinde dizilmiştir buna. Mesela biz girmeden önce nasıldık burada? Adil, sen, ben normal kamera yokken kişiliğimiz vardı. Ama herkes buraya gelince bir en az %40-50 aklı başına geldi. Biz bir kere ben Oytun Erbaş olarak bu kadar aklı başında değilim dışarıda. Yani ben daha serseri bir adamım. Yani bu böyle. Bunu dışarıda görsen de Adil de daha serseri bir adam. Ama sen de daha serseri bir kadınsın. Yani biz buraya oturduğumuz zaman daha aklı başında. Ama en büyük itiraf bu. Kardeşim bak bizi izleyenler. Biz normal hayatta böyle falan değiliz. Biz daha serseriyiz, daha normaliz. Ama sağlıklı olan da bu değil mi? Tabii ki sağlıklı olan bu. Yani bu. Şimdi insanlar mesela şu anda bütün mankenler nasıl reklam panolarındaki artık normal, doğal, yüzünde izi var, çilli, saçı dökük. Çünkü insanlar rolden bıktı. Ben mesela masaya oturuyorum, Adil de biraz sonra konuşacağız. Herkes rol yapıyor. Yani nasıl rol yapıyor? Kadınlar mükemmeli oynamaya çalışıyor. Erkekler de öyle. Burnu yapılı, çenesi yapılı, yüzü botokslu. Hiçbir kusuru yok bunun. Kıyafetler mükemmel. Adamlar bir laflardan bahsediyor. Kadınlar laflardan. Her şey böyle kağıt gibi simetrik. Böyle bir insan yok. Benim merak ettiğim bir Bir şey var. hocam Onu... demesek Oytun dersin sen. Oytunum diyeyim o zaman. Aynen. Ben de sana papatya. Siz Papatyam ilk de kez bana. karşılaşıyorsunuz Evet. değil mi? Biz ilk kez karşılaştık. Tabii Oytun'un... Ama bir frekans uydu. Evet, aynen onun öyle. farkındayım. Evet. Adil'cim senin beklediğin, ekranda gördüğün gibi mi Evet. Oytun? Evet. Ama benim ekstra mutlu olduğum şeyler oldu. Bir kere hemşeriyiz. Kültürlerimiz çok yakın. Benim için önemli bir şey, şey o. sana Aynı dili söyleyeyim mi? konuşuyoruz. Çekicilikte mesela sosyal psikoloji kitaplarında der ki iki insanın birbirine bağlanması ya da çekicilik için. Bu sadece şey değil ki, karşı cins değil. İki erkeğin, iki kadının ya da erkek kadın ilişkilerinde aynı kriterler var. Dostlukta da önemli, aynen. İki kişinin sıcaklığı. Herif sıcak, ben de sıcağım. Eyvallah. O zaman artı bir, bak şimdi. İki, geçmiş hayatlarının benzerliği. Biz aynı hayatları yaşamışız. Aynen öyle. Aynı memleketliyiz. Yani. Hocam sende de anneanne konusu çok önemli diye Evet, beni de anneannem büyüttü. Al işte aynı. Bak Anneannem şimdi. büyüttü. Ondan sonra geçmişimiz aynı. Anneannemiz büyütmüş. 3 kriter tutuyor. Akraba çıkacağız. Akraba. Hayır, biz bu adam kadın olsaydı kesin biz buna sevgiliydik. Ha. Şimdi olabilir miyiz? Bomba. Bilmiyorum. Şimdi değil ama gelecekte olabilir. Ya şu Çok anda büyük bir video geliyor, ben hala izleyin. bir heteroseksüelim. Geliyor. Ama ne zaman? Ben de öyleyim çok şükür. Adil.
Birbirimizi aldatmayalım. Dura koysun. Hocam öyle... samimi olalım ya. Vallahi samimi Ha, olalım. tamam, bir şeyle pardon. başlayabilir miyiz? İtiraf dedin ya. Ben Evet. oradan girmek istiyorum. Hocam bir şeyi çok merak ediyorum. Senden çünkü ben tanıştıktan sonra da videolardan da böyle Oytun hani dersin. gizlemek istediğin bir zampara havası alıyorum. Var abicim. Evet. Tamam. Bir Evet. kadını çok üzdün mü? Bunu anlat Evet. abi. Ya onu anlat Bir işte. kadını mı? Ben Kaç çok yüz, kadın kaç öldüm. bin. Çok kadın üzdüm ben. Yani 2 basamaklı değil 3 basamaklı ulaşmıştır. Neden yaptın bunu? Çok yaptım. Niye yaptın bunu? Yaptım abi. Yaptım. O zaman şöyle bir erkek kadınlardan bir şey öğreniyor. Evet. Yani biz boza boza öğreniyoruz. Doğru. Yani ben boza boza öğrendim. Maalesef yani doğru. mesela bir kadın mesela bazen ona çok kötü şeyler yaptım. Anlamadım. Kadın dedi ki Oytun böyle olmaz dedi. Ben anlamadım. Sonra bıraktı gitti beni. Sonra dedim ki dedim ben. Tık etti orada. Tık ettim böyle ben dedim ki Ampul bunu yandı. yapmamalıyız. Bunu yapmamalıyız. Bunu yap. Böyle gitti. Bir O- checklist Artık yapmıyor musun? Artık Şöyle, üzmüyor musun? şöyle bu sefer profesyonel zampara olduk. Daha Şu anda öyle misin? Evet. Kurumsal takılıyor. zampara olduk. Şimdi yapmıyoruz artık. Artık nasıl davranıyoruz mesela? Karşıdasının istediği gibi davranmayı öğrendim. Ama bütün erkekler benim gibi. Ben yalnız değilim bu konuda. Birçok erkek, yani bugün birçok erkek karşıdaki nasıl istiyorsa öyle davranıyor. Kadınların istediği bir rol model var. Kadınlar ne istiyor biliyor musun? Onu biraz konuşalım hocam, o rol modeli. Bir dakika. Herkes, mesela biz hep şunu anlatıyorum ben. İlkel beyin var ya, İlkel beyin ilkeldir. Limit. Herkes şunu diyor. Önce ben diyor. O zaman burada kastederken ne yapacağız mesela? Sevgili Adil. Senin için Emel. Bir papatya. Herkes bencildir kardeşim. O zaman herkes benden değil, karşıdakinden laf etmeni istiyor. O zaman ilkel beye nasıl bir şey satabilirsin? Hep karşı tarafı övmek, karşı tarafı güçlendirmek, onu Pohpohlamak. support etmek. Sırtlanların bir anayasası var. Bütün kadınlar bunu yiyor zaten. Adil bunu hep anlatıyor ya. Aslında sırtlanlara da bilgi veriyor yani daha iyi. Ben ondan çok şey öğreniyorum. Diyor ki nasıl daha iyi sırtlan olunur ve Adil'den öğrendim. Adil esasında sırtlandan anlatıyor ya. Bende eksiklikler vardı. Onları İyice geliştiriyorsun. Geliştirdim ben. Adil, bu kadar foyaları ortaya çıkarmana rağmen hem kadın cephesinde anlatıyorsun hem erkek cephesinde. Aynı tuzağa düşüyor mu insanlar? Tuzağa düşmüyorlar Emel. Benim gördüğüm şey bu. Bugün bu konuyu da Oytun'la konuşmayı çok isterim. Kadınlar bir yalana inanmaya bayılıyorlar. Bravo. Ve kadınları kesinlikle ama kesinlikle inançları sürüklüyor. Mantık değil. Bak inanç. Kadın inanç cinsi. Şöyle geliyor bana. Hocam siz bu analizleri yaptınız ama beni sevdiğine inanıyorum bu adamın diyor. Bak inanç. Evet. Dünya üzerinde, yeryüzünde inançla başa çıkabilecek birisi var mı? Beni geç, Tony Robbins'i geç, herkesi geç, Joe Dispenza'yı geç, herkesi geç. İnanç var ortada. İnanıyorum diyor. Şimdi hocam psikolojide bir olay var, bilişsel çelişki diye. Sen bir şeye inandığın zaman karşı yönden ne kadar kanıt gelse de sen ona inanırsın. Artık mantık devre dışı. Fakat kadınlarda bunu her gün gördüm ben. Bak 15 senedir bu işi yapıyorum. Her gün gördüm. Yani inandığı şeyin ötesindeki bir şeye kesinlikle onu ikna edemezsin. Ya Erkeği Mümkün daha değil. mı kolay ikna Yani ediyorsun? tuzağa düşmek değil. Diyor ki benim inandıklarımı bana söylüyor adam diyor. Dolayısıyla adama düşüyor. Yani bu aslında bir şeyi algılamamak değil. İnanmak. Daha ağır, daha büyük bir konu. esasında çok ağır bir konudan bahsediyoruz. Adam Instagram'a bile inanıyor ya. Ya orada hiçbir şey yok. Bir resim o. Mesela biz şimdi resim koyduk mesela. Ben sarıldım Adil, öpüyorum böyle kulağından. Diyor ki aşağı yazarlar ipten bunlar diye. Ulan biz onu rol yaptık lan, rol yaptık. İnandıramayız biliyor musun? Adam diyecek ki bırak onu lan biz biliyoruz her ayağı. Bak şimdi orada bak. Kurguya inanıyor. İnsanlar filmleri izliyor ve ağlıyorlar. Ulan o kurgu lan kurgu. Orada bir yönetmen var, bir çekim var. Adam filmde ağlıyoruz. Ben de ağlıyorum bazen film izlerken. Biliyorum ama onun ben kurgu olduğunu. Ama ağlıyorum ben de, duygulanıyorum bazen. Sonuç. O zaman beyin limon yememesine rağmen Aynen. ağzı sulanması gibi Ya gördüğüne evet, mi inanıyor? beyin gördüğüne, duyduğuna inanıyor. Şimdi bak, sen Instagram'daki fotoğrafa, filme inandığına göre karşında bir tane kanlı, canlı insan var. Mesela şurada bir tane adam var ya, bir tane. Ve bu adam dolandırıcı. Bize diyorlar ki bebeğim, bu adam dolandırıcı, bu adam yalan söylüyor, manipülatif diyorlar. Adam oturuyor karşımıza. Oytun hocam hoş geldin diyor bana. Abi hoş geldin. Ya sana bayılıyorum ben diyor. Nasıl bir adamsın sen koçum diyor ya. Beyin neye bakıyor bu sefer? Yüzüne bakıyor. Adamın yüz mimikleri de iyi. Ya diyor gel şu elini seni sıkayım diyor. Tutuyor benim elimi. Sağlam bir de sıkıyor. İnsan niye okuyor hep? Beden. Beden dilini okuyor. Bu sefer benim kafamda şu bitti. Ne yalancısı. Elimi de tuttu benim. Güven Sıktı verdi. güvendi. Ya diyor hocam diyor 10 numara adamsın diyor. Hocam ben sana küçük bir hediye aldım diyor. Bir çıkarıyor. Bana altından bir kravat iğnesi almış. Hocam bu iğne senin diyor.
Ben diyorum ki bir dakika, benim için o adam bitti. O adam benim için artık dünyanın en iyi insanı. Hocam ben sana bu akşam görüşmek istiyorum diyor. Ben adamla görüşürüm. Bitti. Bu adam ne yaptı? Beni yakaladı. Peki şu anda beyin mantığı mı uyguladı yoksa hayvan beyni mi? Hayvan beyni çalışıyor. Hayvan beyni neydi her zaman? Ben merkezci. Bana ne yaptı adam? Önem verdi, elimi sıktı. Bana hediye almış. Bitti. Ben de öyle. Ben eğer Adil'in dediği gibi sırtlansam, bugün bir kadına giriyorum ki ya çok güzel bir hanımefendisiniz. Aynen öyle. Yani. Harikasın diyorum. Mesela O güzel kaç cümleler, yaşındasın duymak diyorum. istediklerini. Ya 48 diyor. 48 Yok değilsin canım sen 25'sin diyorum ya. ne 25'sin sen, Aynen inanmıyorum. öyle. Kimliğini Aynen çıkart öyle. diyorsun. Aynen öyle. O da Bitti. Kimliğini çıkar. yiyor. Bitti. Çünkü Duymak istedikleri hayvan beyni bunlar. ne istiyor? Genç görünmek, üremek. Hangi kadın üretkendir? Genç kadın. Ben diyorum ki botoks olduğunu biliyorum ben. Diyorum ki çok az botoks var ya da yok, ben böyle bir yüz görmedim diyor. Ulan full botoks dolgu. Yiyor bunu. Yalnız burada bir parantez açalım mı? Bir şey var. Biz burada Oytun'la şu anda bizim toplumumuzu konuşuyoruz. Her yer böyle değil. Dünyada kadınlar her yerde aynı değil. Benzerlikler var tabii ki. Aynen öyle. Bir İtalya'da böyle değil. Şimdi İtalya'dan bahsetmemin sebebi orada yaşadığım için şimdi. Yani orada baktıkları şeyler farklı. Bu da şeyi araya sokuyor, sosyoloji. Toplumun dinamikleri farklı. Şimdi bizim toplumumuzda kadınlarda %92 neredeyse, ki 16.000 kadınla çalışmışım, çok ciddi bir rakam, baba travması var. Ya alamamış o sevgiyi. O ilk sevgi bağını kuramamış. Dolayısıyla bu ilgi sözcüklerini yer. Ama İtalya'daki kadın başka bir şey arıyor. Diyor ki sen bir Woody Allen filmi izledin mi diyor. Sen diyor Da Vinci diyor o dönemde helikopteri çizmiş. Sen bundan haberin var mı diyor. Bir Michelangelo şeyler hakkında ne düşünüyorsun diyor, heykeller hakkında. Sen orada böyle kalırsın. O zaman Orada bilmen lazım. Etkilenmiyor. Diyor ki ben entelektüel olarak etkile biraz diyor. Ne okuyorsun? Film söyle, bir şey söyle. Hangi konserlere gidiyorsun diyor. Toplumlardaki kadınların dinamikleri farklı. Türk kızları bu parametreleri öncelemiyor mu? İlgi Emel. Türkiye'de tek bir şey var. Bana hiç kimse başka bir şey anlatamaz. İlgi. O zaman sırtlanlık İlgi. kuralları: bir, ilgi göstereceksin. Yoğun. Yoğun ilgi. Hocam günaydın mesajı, iyi geceler mesajı. Tamam, Yazalım. mutlaka Hala mı atılacak. ya? Tabii ki Günaydın. canım. Çok önemli Türkiye'de. Olan bu. Not alayım da bunlar çok önemli. Çok Altın önemli değerinde yani bunlar. şimdi. İyi İlgi geceler. bir. İki, günümüzü konuşuyoruz değil mi? Para. Para. Para çok önemli. İlgi mi para mı? Geçen gün birinci sırada ilgi gelir yine. Bak çok paralı bir adam mı, çok ilgi gösteren mi, yine ilgi göstereni tercih eder birçoğu. Çünkü o ilgiyi sürekli hissetmek istiyorlar. Prenses sendromu. Sürekli ben prensesim, dünya etrafımda dönüyor duygusunu bizim kadınımız hissetmek istiyor. Çok net. Geçen gün Instagram'da bir anket yaptık. Yazdık bunları işte, para, ilgi, şu bu falan falan. Para çok büyük çıktı. İnanılmaz bir yüzde çıktı. Hocam ben rahat yaşamak istiyorum diye bir de hepsi DM atmış ayrıca. Ben rahat yaşamak istiyorum. Bu şu anda ana konudur. Ben rahat yaşamak istiyorum. Çünkü X, Y, Z, o topluma dayatılan rol modeller var ya, onlar zaten rahat yaşıyor. İşte Instagram, onun yarattığı o karakter profiller, herkes de rahat yaşamak istiyor. Çünkü insanlar hep konuşuyoruz ya, eskiden yan komşuyu biliyordu. Evet. Yani ya da bir apartman sonrasını biliyordu. Şimdi herkes şuna bakıyor. Aynen. Benim hayatımı karşılaştırıyorum ben. Kimle? Instagram'daki milyonlarla, hatta milyarlarla. Diyor ki bu kadın işte Miami'ye uçuyor. Öbür kadın şunu yapıyor. İşte öbür kadın Dubai'ye gidiyor. Dubai'ye gidiyor. İşte şunu yapmış. O şöyle gelinlik giymiş. O gelinlik işte ya da işte nikah töreninde şöyle bir şey yapmış. O da diyor ki bir dakika ya. İlk konu. İnsan bencildi ya, hayvan beyni. Biz bencil olduğumuz için yaşıyoruz zaten. Benim neyim eksik diyor. Bu bir. İki, ben de bunu istiyorum diyor. Ama bir şey daha yapıyor. Benim imkanlarım böyle olmadığı için diyor. O zaman şunu yapıyor. İçi marshmallow, dışı kabuk yapıyor. Yani dışını narsizmle kaplıyor. Çünkü o kadın değil. Şimdi onu biliyor olmadığını. Yani şunu demiyor. Ben diyor çok zengin bir kadın değilim. Çok güzel bir kadın değilim. Ya herkes bilir abi kendi güzelliğini. Ben yetenekli bir kadın da değilim. Ya da kadın erkek demeyelim. Bu ikisi için. Peki o zaman nasıl dışarıyı görünmeli? Narsizm. O zaman ben şunu diyorum. Bir dakika, ben önemliyim. Ne de önemlisi bilmiyorum. Önemli. Havalıyım ben. Bu sefer ne yapmaya başlıyor? Teşhircilik, gösteriş. Yani nasıl? Aşırı kısa giyiniyor, aşırı açık giyiniyor. Estetik Cinsel ameliyatlar. objelerini gösteriyor. Yani Yoğun memesini ameliyatlar. gösteriyor. Bu sefer fetiş yaptırıyor, ayağını gösteriyor. Yani dışarı aynen yoğun Ameliyatlar. ameliyat. İnanılmaz. ameliyat. 19-20 yaşındakilerde mesela 20 tane yüz operasyonu görüyorsun. Peki bu kabul ettirme sürecinde O işte, cinsellikle yani ilgili tabii cinsellik fedada var mı? tabii ki var. Cinselliğini Feda satıyor. Bir derken? de şunu yapmak zorunda. Narsizmi de ekliyor. Yani sanal bir hayat profili oluşturuyor. Bunun adı mitomani esasında. Yalancı o. Yani yüzü yalan. Estetik. Vücudu yalan.
Her şey filtreli. Yalan lan yalan. Bir mitomani. Ama mitomaniye yani yalan hastalığına sonra kendi inanıyor. En kötüsü de Ve o. sanrılar Kendisi oluşuyor. de inanıyor. Kendi inanıyor. Kendine de yalancı İşte bu arada. Topluma değil sadece. Şimdi ben mentorluk yapıyorum. Ve aldığım eğitim de bu yönde. Ve bana söyledikleri zaman, ben gerçekleri söylediğim zaman aldığım tepkiyi anlatamam. Çünkü görüyorum ki bizim toplumumuzda yüzleşme diye bir şey yok. Kızıp kalkan oluyor mu Adil? Neler oluyor? Neler oluyor? Yani ona herhangi bir konuda dışarıdan bakıp objektif bir yorumda bulunduğum zaman uzmanlığımla, hayır öyle bir şey yokla başlıyor olay. Çünkü oraya inanmış, biraz önce bahsettiğim bu bilişsel çelişki, yani başka yönde gelen hiçbir şey görmüyor. Uzunları yakmış olsa bile o gerçekler onu görmüyor. Dolayısıyla tepkisel oluyor birçok şey. Yani limbik hocam. Birçoğu çok dürtüsel oluyor. Ne diyorsun hocam sen falan diyor mesela. Yok öyle bir şey, beni sevdiğine inanıyorum ben diyor. Nereden çıkarttın diyor. Böyle bir şey yok diyor falan. Çünkü o kadar inanmış ki buna. Kendine de yalan söylemiş. Hele onu fark ettirirsen sen eğer seansta, yani sen kendini de kandırıyorsun gibi bir şey, artık o bir nefrete de dönüşebiliyor. Peki beni sevdiğine inanıyorum diyen kadın hangi şikayetle senden destek almak için geliyor? Öyle şeyler var Şikayeti ki. ne? Ya şöyle şeyler de olabiliyor. Beni sevdiğine inanıyorum ama beni aldattı, şu kadar kredi çektirdi, beni dolandırdı, beni aleme rezil etti, ailemin yanında dövdü, annemin yanında tükürdü ama beni sevdiğine inanıyorum. Çok ilginç değil mi? Üzücü. İnanç. Ya esasında herkes kendini buluyor şimdi mesela. Neden kendini buluyor? Çünkü sen dışarı nasıl kendini aksettirdin? Onlar geliyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Sen şimdi bakkalsın. Bir bakkallık ürünü satıyorsun. Ekmek satıyorsun. Sana kim gelir? Fırıncı gelir. Ekmek satmaya gelir sana birisi. Bu da öyle. Şimdi bir tane yalancı var mı karşımızda? Var. Bir tane birey yalan söylüyor. Yani olmadığı bir karizma çizmiş. Ne onun adı? Instagram'da işte arabası var erkek, anahtarı var yanında. Ondan sonra çok entelektüel. Marka giyiyor, Marka saatleri giyiyor, bomba. saat takıyor. Kadınımız da bizim burnunu yaptırmış. Hatta şöyle fotoğraflar var burnu görünsün diye şöyle. Burun delikleri görünüyor fotoğrafta. Diyor ki burnuna bakın, hatta ok kayacak böyle. Burnunu yaptırdım diye. Öyleleri var. Yani estetik olmuş ya, şu anda yapılmayan burun yok. Şimdi ben Amerika'ya gidiyorum. Orada meme yaptırmıyor kimse. Burun yaptırmıyor. Yok değil mi orada? Yok öyle bir şey. Yok. Biz eskiden plastik cerrahide burun yaptıranlar olunca şöyle derdik. Aa, burnunu yaptırmış derdik öğrenciyken. Şimdi burnu yaptırmayan kadın yok. Herkesin burnu Michael Kaykıl burnu. Şöyle bak. Şöyle eskiden ona böyle lokum, Türk lokum burnu derlerdi. Bir de böyle sivri biraz böyle. Şöyle buradan kaydırağa bindiğiniz zaman şöyle bir bakın. Vın diye atabilirsiniz. Yani sinekseniz buradan. Buradan oturun buraya. Vın diye uçabilirsiniz Küçük buradan. burun seksapeli arttıran Ya bir bir şey şey mi? arttırmıyor ya. Herkes onunla bir karizma. Ya şu, benim burun yaptıracak kadar param da var demek esasında. Yani şu demek o. Ben burnu yaptıracak kadar özgüvenim var. Burnu yaptıracak kadar param var. Plastik cerraha gittim ve şu da var artık. Ben güzelim kardeşim. Burun yapıldı ya, ben güzelim. Bir virgül. Adil, çok estetikli hanımlardan erkeklerin rahatsız olduğunu da duyuyoruz. Hani bu kadar estetikli bir kadınla ben beraber olamam, çıkmak istemiyorum. Sana bununla ilgili şikayet eden erkek var mı? Yani Türkiye'deki ben böyle bir kadın istemiyorum. Türkiye'deki erkek profili de şöyle bir cümle kurayım tam. Türkiye'deki erkek profilinde zevk kalitesi yok. Bak, hayattaki en önemli şeylerden biri zevk kalitesidir. Zevk Estetik kalitesi anlayışı nedir? yok. Türk Zevk erkekleri. kalitesi nedir onu söyleyeyim. Çok paran olabilir ama o parayı çok garip şekilde harcıyor olabilirsin. Zevk kaliten yoktur. Nerede bir şeyler Yaşam içeceğini gustosu bilmez. yok. Yaşam gustosu yok. Nerede yemek yiyeceğini bilmezsin. Nerede ne dinleyeceğini. Bunun için kendine eğitmiş olman lazım. Bak, bu çok ilginç bir şey. Çok paralı Çok adam önemli. var ama adam günün sonunda ne kadar parası olursa olsun gidip pavyonda eğleniyor. Bir üst seviyeyi hiç görmemiş. Bak, hayatında görmemiş. Ben dinliyorum. Ya insan pavyona gidebilir, ondan bahsetmiyorum. Ama başka bir şey denemiyor mesela. Kardeşim ben hep Hiç. pavyondayım. Evet. Bir klasik müzik dinlememiş, bir şey merak etmemiş. Yani bir de şuraya gideyim dememiş. Ama Mesela bir dakika. zevk kalitesi. Ama Adil, çocukken böyle bir şey verilmemiş ki. Verilmemiş, aynen öyle. Ya bizim şurası şöyle. Şimdi çocukken ne aldın, o senin gerçekliğin oluyor. Ama üstüne koyabilirsin hocam. Hayır şimdi bak, çocuk Üstüne yaşı- koyarsın hayır, ya. bak, evet ama çok nadir. Şimdi bir çocuk eğer büyütüldüğü zaman her şey onun normali oluyor. Mesela annen senin kıçına vurarak büyütmüşse senin kıçına vurmak bile bir haz oluyor. Yani mesela ben bakıyorum mesela bazen saçını çekiştirilmiş çocuğun haz yeri bile bazen saç çekiştirmek oluyor. Yani dürtmek oluyor. Yani çocukluk çağındaki travmalar bile çocuğun haz merkezi olabiliyor yani. Biliyorsun hani oluyor ya bu yani travmalar senin normal, ya çocukluk çağı senin ne kadar kötü geçerse geçsin onlar senin normalin oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim şartlarımızda, bizim Türkiye'de mesela arabesk ve acı esasında bir zevk. Çok büyük.
Büyük Çok bir zevk. büyük Yani zevk. acı bir zevk. Yani acıların çocuğuyum. Yani bu bir zevk odağı esasında. Şu şeyi bitireyim mi, şu estetik konusunu? Ama bu arabesk konusu çok önemli Bak de. buraya onu- yazıyorum arabeski. O en önemli Yazıyorum. konuşmak Arabesk. istediğim konulardan bir Buyurun. tanesi zaten. Şimdi ben şunu O söyleyeyim. estetik konusunda Adil, bir şey söyleyeceğim. Bir erkek haz odaklı zaten değil mi? Evet. Ben hep şunu diyorum mesela. Biyolojik olarak biz zaten sperm çok hep dağıtmak istiyoruz. Dürtüsel, evet. Dürtüsel. Biz bütün spermleri dağıtacağız. O spermleri dağıtırken de orgazm olmak istiyoruz. Zevk almak istiyoruz. Ve dünyadaki en pik şey ne biliyorsun? Orgazm. Yalnız bir bilgi vermek zorundayım. Ver. Sevgili Oytun. Şöyle bir şey var. Bizim kadınlarımız bu arada bu Freud'un bu muhabbetini bilmiyorlar bile birçoğu. Yani nasıl ya, erkek nasıl öyle? Ne demek? O da sadık olsun diyor. Yani erkeğin aslında patolojik olarak, hani biyolojik olarak her tarafa sperm saçmaya çalışan bir varlık olduğunu, psikolojinin bunu uzun zaman önce ispatladığını daha henüz toplum büyük ölçüde bilmiyor. Ya erkeğin içinde böyle bir duygu olduğunu nasıl Bir dakika, ya, beni şunu bir ilgilendirmez açıklayalım. diyor birçok kişi. Hadi şunu açıklayalım. Bir anlatalım bunu. Erkek milyonlarca sperm olduğu için milyonlarca defa orgazm olup çocuklar yapmak istiyor. Doğru Tabiat mudur? da bunu istiyor. Tabiat erkeği sürekli olarak çoğalmak için kullanır. Erkek böyle bir varlıktır yani. Bak Ama kadınlara bu böyle bir dürtü verilmemiş. hayvan beyninin tezahürü. Bahsettiğimiz şeyler Çok basit ilkel bir şey duygular. söyleyeceğim. Bir sene içinde bir Doğa erkek... her seni çağırdığında bir sene- koşmalı mısın? Bir Doğa mı? Sadece Evet. tabiata bakalım. Emel bak bunu konuşalım. Çünkü bunu hiçbir yerde konuşamıyoruz hazır hoca da buradayken. Bir erkek bir sene içinde 100 tane çocuk yapabilir. 100 kadına. Bir kadın bir tane yapar. 9 ay. 100 mü? 1000 tane de yapar. Belki sen 10.000 tane yaparsın. Tabii. Bilmiyorum. Yani Bak biz... erkeği burada doğa hiçbir şekilde Bir frenlememiş. dakika. Sperm mililitrede 20 ila 30 milyon var. 5 mililitre sperm var. 100 milyon tane bir ejikülatta sperm var. Yani biz bir boşalmada 100 milyon teorik çocuğumuz olabilir. Hocam 100 biraz da milyon keçi tane. boynuzu pekmeziyle neler olur? O zaman bomba Bomba olur olur. işte. Yani 100 milyon olur o zaman 300 milyon. Bak tek boşalmadan diyorum bu. Buna izin vermiş yapısal olarak doğa. Şimdi biraz önceki konuya bir şey söylemek Estetiği istiyorum. bitirelim, Estetik bununla konusu. ilgili benim de Benim söyleyeceğim tezim var. şu, benim gördüğüm vakalarda şu var. Bizim erkeklerimizde kendi zevkini oluşturma ya da işte merak etme ya da ya çoğu şunu diyor hala. Abi nefes alıyor mu? Ben kıza ihtiyacım var abi diyor. Bak dediği gibi hocanın. Yani dürtüsel bir an önce boşalmak, zevkini yaşamak için birçok erkek takılıyor. Kendi zevkini henüz oluşturmamış. Yani mesela şunu duyamıyorum birçok erkekten. Abi sen nasıl kızlardan hoşlanırsın diyorum. Herif bana bakıyor. Güzel olsun diyor. Güzellik ne demek diyorum. Sana göre güzellik ne? Her erkeğin bir güzellik tanımı olmalı. Nefes alsın yeter. Bak olacak iş değil işte. Toplum Ama daha bu öyle. seviyede. Bana birisi sorduğu zaman benimki çok nettir. Küt saçlı. Ben kendi saplantımı bilirim. Kumral veya kestane saçlı. Latin. Beni bugün Latin Amerika'ya bırak alma. Deliriyorum ya Latin kızlara. Çok beğeniyorum yani. Bak ama netim. Benimki net. Şimdi adama soruyorum. Adam diyor ki Latin olur, Rus olur, Ukrayna olur. Her şey Yani olur abi kırmızı diyor. 18'de olur, siyah 16'da olur diyor Şimdi bir kere üretken. bu zevk kalitesidir Emel. Bunu oluşturmamış bir adam. O şeye geleceğim. O zaman bu adam şunu demiyor mesela. Diyorsun ki kızın çok estetiği var abi diyorsun. Hani senin flört ettiğin kızın. Batmıyor mu sana Adam diyor ki diyorsun? abi güzel kız diyor. Ya güzel kız ne demek? Hani estetik sana ters mi? Yoksa okey misin? Onu da bilmiyor adam. Daha orada değil adam yani. Güzel yaptırmış burnunu. Zaten hoş bir kız. Ya Onu adam bozma diyor. ambalajda ya. Adam ambalajda. Bozma diyor oğlum diyor. Güzel işte diyor. Ama kadın da ambalajda bir dakika. Bir erkeğin şunu diyebilmesi lazım sorduğun soruyla ilgili. En azından ben estetikli kızları seviyorum. Olabilir. Ya da sevmiyorum. Bana biraz yapay geliyor. Ama bunu da demiyor bizim erkeğimiz çoğunlukla. Bir dakika neden demiyor ama? Şimdi sen O sorunun cevabı o. hayvan beyni olarak, genetik olarak onun o buruna sahip olmadığını biliyorsun. O güzelliği de yok. Hayvan beyni bir çocuk sahibi olmak istese o kadından çocuk yapmaz o. Ha. Adil çok önemli Çok bir şey önemli. söylüyor. Ondan çocuk istemiyor zaten o. Ben Çünkü şimdi, onun perde kalkıncaki durumunu biliyor. Tabii biliyor. Diyor ki bu zaten güzel bir kadın değil. Eski fotoğraf bile belli. Ama olay çocuk yapmak değil orada. Anı kurtarma. Basit haz, basit şehvet, basit hedoni. Yani boşalacak geçecek orada. Çok temel bir dürtü ya. Çok temel bir Ama dürtü. şimdi ikiniz de aynı yerde birleşiyorsunuz. Şunu sormak Çatışalım zorundayım. mı? Hayır, bu ilkel beynin tezahürü. Evet. Oysa senin çok anlattığın bir de korteks var. Korteks var, İçinde evet. değerlerin olduğu, aklın, mantığın Nerede olduğu var bir yer korteks? var. Nerede var O korteks? hiç devreye girmiyor mu? Girmiyor. Bizim toplumumuzda çok yok. Abi bir şey sana söyleyeyim mi? İnsan temel duygular için yaşar. Ne o? Beslenme, hayatta kalma, üreme lan. Üreme. Bu kadar ya. Yani neyi araştırıyorsun sen? Yok korteks devreye giriyor falan. Sen de girdi mi korteks devreye? Şimdi benim ağzım açıldı. Allah Allah. Allah Allah. Korteksin devreye girdiği toplumlar var tabii. Ya nereye var ya Adil ya? Hocam Çok az şimdi ya. bak bir şey söyleyeceğim. Bir Norveçli kızla ben flört ettim yıllar önce. Ya kuğu gibiydi ya. Böyle bir zarafet yok. Kuğu Ya gibi sana bir öyle kadın. gelmiş o.
Ve sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Cortex'i orada bizzat yaşadım, gördüm yani. Nasıl, anlatsana. Çünkü kadın... Sana da soracağım. Hayır. Gelsin anlatsın. Benim ben her o tezini hareketimde... çürüteceğim ben şimdi. O zaman da ben 28 yaşındaydım. Her hareketimde, o da 32-33 falan böyle. Ya olgun bir tarzı var mesela. Her hareketimde beni o kadar entelektüel ve biraz da aristokrat bir tarzda yükseltiyor ki, mesela düzeltiyor, bu böyle bu böyle. Bir baktım cinsellik değil asıl ilişki. Mesela ben o kızla flört ettiğimde ilişkinin cinsellik olmadığını anladım. O güne kadar benim için cinsellikti. 28'im ben, tavşan gibiyim, etraftayım, sürekli avlanıyorum. Sahadayım yani. Dedim ki bir dakika ya. Ya böyle bir şey olamaz. Bir kere kadın sana şarap içmeyi bile öğretiyor. Diyor ki bunun bir kültürü var. Yemek yemenin bir kültürü var. Müzik dinlemenin bir kültürü var. Onu hemen çürüteceğim. İnanılmaz derecede Peki tarz bu ve zevk yeterli olmadı kalitesi mı veriyor. senin için? Nerede Mükemmeldi. tökezlediniz? Tökezlemedik Emel. İşte bu soruyu soracağını biliyordum. Çünkü bizim ülkemizde en önemli şey ne biliyor musun? Madem çok güzeldi hocam ilişkiniz, neden bir yere varmadı? Çünkü bizde bir yere varması başarı kabul ediliyor. İşte burada takılıyoruz biz. Bir ilişkinin bir yere varması illa evlilik ya da sürekli devam etmesi değildir. Bir ilişkiyi zirvede bırakırsın. Bak bu çok deli bir şey. Mükemmel bir haz alırsın karşılıklı her konuda. Konuşurken, mizahta, sekste, cinsellikte, her konuda. Ve sonra belli bir noktada gayet doğal olarak o heyecan biter. Yaklaşık 2-2,5 senedir, onu da söyleyeyim. Maksimumu 3'tür yani zorlasan. Ve karşında Megan Fox bile olsa, ki ben aşığım o kadına yani. Megan Fox benim için çok ideal bir tip. O bile olsa 2 sene sonra ya Megan tamam sıkıldık deriz yani. Sonrasında da biz zirvede bıraktık. Görüşüyoruz. Arkadaşım ama illa da benim bir ilişkim Heyecan iyi gittiyse illa evlenmeme gerek yok ya. Bizim toplumda niye böyle? İlişki mükemmelse o zaman evlenseydin diyor. Yani ne alakası var? Bunun başarı formülü evlilik mi? Ne ilgisi var ya? Öyle bir şey yok ki. O zaman hiçbir ilişki ibadullah devam etmez. Hepsi bir yerde biter. Bunu mu anlamalıyız? Sana bir şey söyleyeyim mi? İlişkiler bitmese bile o ilk günkü heyecanı kimse aramayacak. Öyle bir şey yok. Onun yerine başka şeyler koyabiliyorsan mükemmel. Arkadaşlık, dostluk, paylaşım, ortaklık. İyi bir ilişki ortaklıktır. İyi bir ilişki özellikle de suç ortaklığıdır. Birbirinin en karanlık taraflarını görebilen insanların ortaklığı nedir? Asla bozulmaz. İyi bir ilişki budur. Birbirine maskeler takıyorsan sonra boşanıyorlar. Bak bu insanlar bizim toplumumuzda hala birbirleriyle fantazilerini bile konuşamıyorlar. Karı koca birbiriyle fantazisini konuşamıyor. Ne evliliği? Böyle evlilik mi olur? Cinsellik çok önemli bir konu. Aman işte beni yanlış anlar diyorsan sen eşinle ilgili, bu ilişki değil, bu çöp. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla birbiriyle paylaşan insanların evliliği ya da ilişkisi, koabitasyon, birlikte yaşama, bunlar uzun sürer. Ama şunu anlamıyorum ben, yani bunun değişmesi lazım toplumda. Madem 3 sene çok iyiydiniz, sen de sordun, niye devam etmedi? Devam etmesi bir şeyin başarılı olması anlamına gelmez. Biz yine devam ediyoruz, iyi arkadaşız ama ilişki değiliz. Çünkü biz oradan alacağımız hazzı aldık. Ve hayatımızda başka yollara gittik. O başka bir yerde yaşıyor, ben başka bir yerde yaşıyorum. Ve birbirimizin bekçiliğini yapmadık. Bak bu bekçilik. Artık haz almasan bile bir ilişkiden, haz almıyorsun. Yani konuşacak bir şey yok, tüketmişsin. Tüketiyorsun bunu. Ama sen yine de bekçilik yapıyorsun. Aman aman ayrılmayalım falan. Hayır, hayat seni bekliyor. Orada seni bekleyen başka bir yol var. Onu bekleyen başka bir yol var. Yoluna git. Bu nereye kadar sürüyor? Hayat bekçilik yapmak için çok kısa. O zaman evlilik fenomenini yıktık şimdi. Bazı insanlar evliliğe de gidebilir. Bu da bir tercih. Biz de yapabilirdik belki. Ama buraya niye takılıyoruz onu anlamıyorum. Bir ilişki illa niye evliliğe gittiğinde başarılı oluyor? Toplum hep evlilik kartını çiftlerin önüne Hayır, bizim sunuyor toplumumuz ya. öyle. Dünya bunu aştı. Dünyada öyle bir şey yok şu an. Dünya birlikte yaşamaya inanıyor. Koabitasyon. Bütün dünyada şu anda bu var. Bizim toplumumuzda hala evlilik konusu var. Esasında şöyle, Adil çok güzel bir yere geldi. Biz sadece evlilik için değil, biz sonuç odaklı. Sonuç odaklıyız, yani bravo. Biz sadece evlilik değil mesela. Şimdi bana diyor ki, Oytun hocam sen bu kadar çalıştın. Sonuçta bana şunu bekliyor. Otizm tedavisini bulman lazım artık. Heh, aynen. Yani benden bunu bekliyor. İlaç nerede koçum diyor. Yani tamam. Ben gitar çalıyorum mesela. Diyor ki parça nerede hemen? Ya ben bunu parça. Parça yapıyorsun. Baba dillere pelesenk olmadı diyor. Yani şimdi sen mesela evde amatör saç keserken şunu söyleyecek sana. Birkaç kere duyur. Kuaförünü ne zaman açacaksın? Açmayacağım. Böyle amatör açılacak. Açıyorsun. Ne zaman şubele açıyorsunuz siz? Evet. Yani bizde sonuç var. Onun için biz sürece odaklı değiliz. Evet. Onun için zaten mutlu olamıyoruz. Mesela insanlar soruyorlar mesela. Üniversite sınavını kazandın, mutlu musun? Hayır. Doktor oldun, bitti tıp, mutlu musun? Hayır. Neden? Çünkü sonuç odaklıyız. Bak herkes ilişki Adil'in dediği gibi şunu düşünüyor. Evlilik yaptınız mı? Evlilik olmadıysa o ilişki çöp demek. Birinci çocuk, ikincisi ne zaman diyorlar ya? 3 ne oluyor. zaman? Daha sonra ne? Hepsi erkek, kız nerede? Bizim toplumumuzdaki en büyük sıkıntı şu. Eğer insanlar gibi düşünmüyorsan kötüsün. İlla o toplumun normlarına uyacaksın yani.
Böyle bir şey yok. Ben bir pencere açıyorum. Şimdi bir insanla ben mesela bir kızla çok güzel bir ilişki yaşadım. Sonra da beni bıraktı. Başkasına aşık oldu. Olamaz mı? Olur. İnsan. Yani anayasa maddesi mi hayatı boyunca bana aşık olacağı, değil mi? Bak açıyı değiştirdim şimdi. Sonra ben bu kızla 3 sene mükemmel bir ilişki yaşadım. Oldu benim böyle bir şeyde. Sonra bıraktı beni gitti. Şimdi ben ona düşman mı olacağım? O 3 sene boyunca yaşananlar çöpe mi gidiyor yani? 1000 tane şey öğrenmişim o kadından. 1000 tane şey katmış hayatıma ve benim hayatıma kattığı her duygu çok önemli. Çünkü hayatıma bir şeyler katmış, güldürmüş, kimi zaman belki ağlatmış da ama o da bir deneyim. Neden sadece pozitif düşünüyoruz? Bu işin içinde negatif de var. Peki Ayın da aşık bir karanlık oldum yüzü var. dediğinde Şimdi hiç bu 3 negatif sene, bir duygu gelişmedi mi Emel bu içinde? 3 senelik süreç çöpe mi gider o kadınla? Hayır. Ya çöpe Benim gitmez hayatıma de. çok şey katmış bir kadındır o. Tamam, sana Biz bu niye itirafı hocamın yaptı. dediği gibi niye sürece odaklanmıyoruz ya? Ama Ben işte bunu o bizim anlamıyorum. kültürümüz böyle. Şimdi nasıl Kültürümüzde biliyor musun? yok. Kültürümüzde yok. Ya dur, hiç negatif bir duygu belirmedi mi? Sana dedi ki Adil ben aşık oldum. ve Tabii ki gitmek belirdi. istiyorum. Öfkelendim. 25 yaşındaydım o Tamam, zaman. neydi? Kızdım. Tanımla o duyguyu. Çok öfkelendim. Tamam, ne Çok yaptın? kıza yansıtmadım onu. Bende öyle bir şey yok. Ben kendime yansıtıyorum. Gittim duvarları yumrukladım. Kaç gün işte koşuya gittim. Ormanlarda bağırdım falan. Aşıktım ya. Sonra şöyle bir şey fark ettim. Özgüven kaybı yaşadın mı? Yaşamadım ya. Benim özgüvenim... Hani bende ne yok da ne buldu gitti Yalan dedin söylemeyeyim. mi? Yalan söylemeyeyim yani burada. Ben ortaokul, lise, üniversite falan hep çok popüler bir tiptim. Benim özgüvenim öyle bir aldatılmayla ya da bir terk edilmeyle şey olacak bir durum değil. Kibir değil bu, olanı söylüyorum. Ama şunu gördüm. Bir kere ben zaten mükemmel değilim. Bir kız beni terk edebilir, başkasına da aşık olabilir. O da aslında eski sevgilisine döndü. Çünkü bir eski sevgili saplantısı vardı, oraya döndü. Çünkü bir türlü adamı kafadan atamıyor. Bu daha kırıcı değil mi? Yok benim için değil. Çünkü Türkiye'de kadınlarda eski sevgili olayı hep var. O adama dönme ihtimali vardı yani. Çünkü şöyle biz hani güven... Orada bir açık dosya Türkiye'de vardı. kadınlarda eski sevgili Eski fenomeni sevgili mi olayı var. Erkekte var abi. Abi kadında da var. Kadında da var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle vakalar geliyor ki. Neden biliyor musun? 14 sene önceki adam gitti evlendi ayrılır da bana döner mi Ama diye. neden? Orada bir dosya açık. Ama neden biliyor musun? Güven unsuru olarak. Çünkü beyin hep bunu yapar. Ya mesela şimdi ben sana bir ilişkin var ya mesela. Şimdi ben sana bir zarar görmemişim. Sen beni yedirmiş içirmişsin ya burada. Aynen. Senin beyninde şöyle kayıtlı. Zor anlarda her zaman beyin eski devreleri okuyor. Yani Aynen. güven ortamına. Buna regresyon fenomeni deniyor. Ha, çok mantıklı. Regresyon şu. Mesela Garanti orası. Çok mesela mantıklı. insan hasta olunca da öyle olur mesela. Hasta olunca mı anan ararsın. Anne hasta olmadan bakım vereceği için. Hani anneciğim ben öldüm. Uyuma amca uyuma hani. O olursun. Oytun bir de Bu şey da öyle. diyorlar abi. Bir de çok ilginç kullandık. Çok güzel. Bir de bir şey ekleyeceğim. Bildiğim şeytan Evet. bilmediğim melekten iyidir diye. Bak bana her gün böyle İşte onlar mesajlar da gelir. regresif özellik. Yani biz Şeytan bile olsa onu tercih ederim diyor. Stres durumlarında Bilindik çocuklaşırız riskler. Aynen. ve regresi oluruz. Onun için insanlar regresi olurlar ve anasının babasının yanına ya da eski sevgilisinin yanına dönerler nokta. Abi bir şey Stres. söyleyeceğim. Sürece neden odaklanmıyoruz ya? Bunu mükemmel açtın. Yani neden süreç önemli değil bizim ülkemizde? Süreç bak bilimde de aynı durum var. İlişkilerde de var. Mesela evlilik. 16 senelik bir evlilik geliyor bana mesela. Abi boşanmışlar. Ya 16 sene senin hayatını paylaştığın kadın ya da erkek çok kıymetli değil mi? 16 sene. Artı bir yapacağım. Bir şey çok ilgimi çekiyor. İlginç bir açı var. Burada hocanın fikirlerini çok merak ediyorum. Mesela bana gelen danışan diyor ki 16 sene boyunca çektim ben bunu diyor. Ya seni kim zorladı? Yani sen 16 sene boyunca birini çekemezsin. Bak öyle bir şey değil o hayat. Yani sana her gün şiddet uyguluyor. Seni kim zorladı? O zaman da şunu diyorlar. Durumum yoktu. Hayır. Ben buna inanmıyorum. Toplumda birçok kadın var. Erkekler de var mağdur olan. En zor durumunda bile çekip gidebiliyor. Bunun örnekleri çok var. Ve oradan bir mucize hikayesi çıkartıyor. Bahanelere sığınma. Çocuklarına da sığınma. Çocuklar işte mağdur olmasın istedim. Hayır. Sen konfor alanını yani alıştığın alan konfor alanındır. İlla pozitif olmasına gerek yok. Hani Stockholm muhabbeti. Şimdi dolayısıyla sen onu bırakmak istemedin. Dolayısıyla sen o düzeni devam ettirmek için ayrılmadın. 16 sene sonra da şikayet ediyorsun. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Bunu sadece kadın mı yapıyor? Erkek Hayır, yapmıyor sadece mu? kadın demiyorum. Erkeklerde de var bu hikayeler. Şimdi bizdeki ana konu şu. Geçirdiğimiz güzel günlerin biz anlamını bilmiyoruz. Çünkü hep bir sonuç bekliyoruz. O mükemmel bir tespit. Yani ya evlilik olacak, çocuk olacaksa bir sürü olacak falan falan falan. Bitmez, sonu gelmez. Hayır, o süreç ne peki? Birlikte geçirdiğin süre ne? O çok önemli bir şey. Adil itiraf etti. Dedi ki başkasına aşık oldu gitti. Sen ilişkilerinde türevi bir şey yaşadın mı? Yani özel kabul etmezsen seni terk eden oldu mu? Hepsi. Hepsi terk etti. Ya ben Ama sen çok eğlenceli de bir adamsın. Evet ama çok komik de işte bir yine adamsın. sonuç bu yani. Evliliğe gitmediğim için terk edildim. İşte birebir yaşamış bak. Evliliğe Bak, gitmedin. ya ben Evlensen şimdi birlikte miydin tabii onlarla? ki. Tabii ki. Mesela ben her ilişkime şöyle ayrıldım. Ben ilk gün bir ilişkiye başlıyorum. 6. ya da şu başlıyor.
Ne zaman evleneceğiz? Al buyur. Ne zaman evleneceğiz? Ben işte Haziran'da mı, Mayıs'ta mı, Kasım'da mı? Ya kardeşim bir dur anam. Şu an var ya öyle bir yere Bir parmak bastık. Bu sefer ne oluyor? Ben de diyorum ki ben peşin satanım, evlenmiyorum diyorum ya. Evlilik kolay bir şey değil ki kardeşim. Evlilik zor bir şey. Yani huyunu bileceksin, suyunu bileceksin. Ortaklık ya. O bir sürü ortaklık. Bir de orada sadece duygusal bir ortaklık değil o. Yok. Maddi, manevi, virgül. Ya elinde cüzdan var, bir akit yapıyorsun ya. Senet gibi, yani şey gibi, böyle koca bir akit. Bak yemin ederim biz seninle anlaşma yapsak mahkemeden döndürürüm. Evlilik öyle dönmüyor da, böyle kapı gibi. Çocuğu var, velayeti var, boşanma davaları var, perişan Erkekler olanlar var. boşanmaktan korktuğu için artık evlenmiyor dedi. Evet. Hatırlıyor musun Evet. önceki yayında? O zaman bir şey daha söyleyeyim mi burada? Tabii. Çünkü Oytun mükemmel yine bir pas attı. Şimdi birçok erkek, sırtlanları geçiyorum. Benim kuzenim de dahil. Bu zamparalık. O ayrı bir, onu kurumsal sırtlan o. Fakat birçok erkek güzel ilişki yaşamak da istiyor abi. Tamam. Evet. Ama diyor ki ben cinsellik de yaşamıyorum abi diyor. Bak sana yeni bir kapı açtım. Ben cinsellik yaşamıyorum abi, bıraktım diyor. Neden abi diyorum. Ya bu adam 40 yaşında bir adam ya. Komando gibi adam yani. Ha. Bu adam sağlıklı bir adam. Abi diyor ne zaman cinsellik yaşasam. Evlilik. Ve kızdan bile talep gelse. Yani kız diyor ki mesela Evet. ya seni çok beğendim hadi bana gidelim falan. Var böyle vakalar. Abi diyor ben kaçıyorum. Ben diyorum ki ya işim var ya gücüm var ya annem bekliyor evde deyip kaçan erkekler var. Çünkü neden biliyor kız musun? cinsellik yapma, kendini kötü hissediyor. Ahlaki, örf ve adet Bunu olarak. konuşalım bunu. Bu büyük konu. Çünkü orada diyor ki ben kötü bir şey yaptım. Örf, adet, gelenek olarak kötü bir şey yaptım. Bunun da gereği budur. Bunun geleneği budur, gereği de budur. Benimle evleneceksin Şimdi diyor. bir arkadaşım var. Öyle mi Adil? Şimdi bir arkadaşım var. Aynen öyle. Şöyle diyor. Ben diyor bana bir cinsellik talebi geldiği zaman bu erkek. Manken bir adam. Yakışıklı bir adam. Dikkat çekici. Açılışlara gidiyor falan. Talep geliyor abi diyor. Kızlardan. Ya hadi bana gidelim bilmem ne şurada buluşalım. Seni tatile götüreyim diye kadınlardan Kadınlardan geliyor Bak ama. bu arada Talep tatile kadından. götüreyim. Bravo. Teklifi artık kadınlardan geliyor. Şimdi adam diyor ki abi diyor teklif geliyor. Ben diyor ne istiyorum biliyor musun? Noterden tasdikli. Bak kaşeli imzalı şu kağıdı istiyorum, gülüyorlar diyor. Ama diyor ben asla aksi halde cinsellik yaşamam. Evlilik istemeyeceğim. Hiçbir beklentiye girmeyeceğim. Duygusal olarak bağlandım demeyeceksin. Eğer bunlar varsa mekanik olarak, biz erkekler buna mekanik deriz. İşin içine duyguyu katmadan zevk odaklı bir cinsellik istiyorsan ben varım diyor. Abi kaçıyorlar diyor. Çünkü erkeklerin buradan kaçmasının sebebi şu. Cinsellik iki taraflı bir ihtiyaç değil mi? Hem kadın hem erkeğin ihtiyacı. Sadece erkeğin ihtiyacı değil. Bir kere önce toplumsal olarak bunu bir itiraf edelim. Çünkü nedense bizim toplumda bu erkeklerin ihtiyacıymış gibi gösteriliyor. Öyle bir şey yok. Şimdi bu yaşandıktan sonra ve erkek eğer en başında dürüst değilse orada bir şey demiyorum. Ama dürüstse ben evlenmem. Ben duygusal bir ilişki istemiyorum. Cinsel olarak birbirimizi arzuluyorsak yaşayalım. Ama ilişki bekleme diyorsa ve bunu demesine rağmen kadın bunu yaşamak istiyorsa ve bu yaşanıyorsa o zaman nasıl oluyor da 2 gün sonra biz ne olacağız sorusu oluyor. Nasıl oluyor? Mantıklı değil. Çünkü adam diyor ki ya ben en baştan her şeyi yekten söyledim ya, senet imzaladım diyor. Ben ilişki yaşamam. Sen söylüyor musun? Şimdi ben evlenmem diye. Söylüyorum ama şöyle diyorlar bana. Bir şekilde ikna ederiz. Bir şekilde ya diyorum kardeşim bak ben evlenmeyeceğim, bağırıyorum böyle. Hatta bazen diyor ki merhaba günaydın ben evlenmeyeceğim. Hani tekrar ediyorum. Sonra diyor ki bana içinden şöyle diyor. Ben onun bir şeyini bulurum diyor yani. Bir noktasını bulurum. Belki aşık olur bana. Hayır öyle değil. Yani bir şekilde kafasını didiklerim. Bir de böyle ağaç kakan gibi. Hocam ne düşündüklerini söyleyebilir miyim? Yanlış anlama. Cinsellik yaşadıktan sonra ben onu o yola sokarım diyor. Bak net söyleyeyim. Cinselliği yaşayalım, bu adamı ben o yola sokarım diyor. Evet yani diyor ki şöyle diyor. İyi orgazm eşittir aşk. O da eşittir evlilik diyor. Yani orgazm yazalım bak. İyi orgazm eşittir ne? İyi orgazm ne? Bağlanma. Bağlanmanın diğer adı ne? Addiction. Addiction ne? Düğün pastası. Addiction yani bir bağımlılık, orgazm bağımlılığı yaratma. Arkasından da bağımlılık eşittir. Tekrar maddeye tekrar ihtiyacı olma ama o zaman bir dakika diyor. O zaman düğün pastası diyor. Bunun tekrarını istiyorsan tekrar. legalleştirmemiz Bravo. lazım. Bir de Oytun çok doğru söyledi. Bu 6 ay sürüyor maksimum. 6 ay içinde çıkıyor bu konu ortaya. Ya şöyle vakalar geliyor bana. Instagram'dan 2 haftadır yazışıyoruz. Daha yüz yüze tanışmadık. Adamı tanımıyorum. Çok güzel konuşuyor. Evlenir mi? Evlenir mi diyor. Bak daha 2 haftadır. Adamı tanımıyor Daha bu arada. toka yapmamış. Adam at hırsızı mı? Kim belli değil. Evlenir mi hocam diyor. 2 haftadır diyor yazışıyoruz. Şimdi ben kadınlara nasıl bir formül paylaştım yıllar önce YouTube'da. Dedim ki ilk 30 gün cinsellik konuşmayın.
Bana rahip diyen oldu, papaz diyen oldu, keşiş diyen oldu. Sana ne kardeşim falan. Ya ben çünkü Türkiye'de kadınların yaşadığı dramı gördüm. Şöyle bir şey yaşıyorlar. Diyor ki Oytun'un dediği gibi cinsellik yaşarım, bağlarım. Duygusal olarak bağlı. Kimisi evlilik istemiyor belki ama ciddi bir ilişki istiyor yani. Duygusal yoğun. Adam o kafada değil. Ve adam dürüstçe de söylemiş belki. Demiş ki ben yeni boşandım. Mesela yeni boşanmış bir adamı nasıl evlendireceksin? Adam boşanmış. Adam zaten yağmurdan kaçmış. Zaten sütten ağzı yalanı. Yoğurdu üfleyerek yer zaten. 3 ay önce boşanmış evlenir mi diyorsun? Erkek psikolojisini hiç bilmiyorlar. Mümkün değil, imkansız. En az 2 sene o adam gezecek at gibi ortalıkta. Aynı sınır kadın için de geçerli mi? Hayır. Boşandıktan sonra 2 yıl. Kadın aynı anatomiye sahip değil ki işte. Hocam kadın yine hemen evlenmek mi Hayır, istiyor? kadın hemen evlenmek ister demiyorum. Ama şunu diyorum. Kadının özünde, güdüsünde o var. Yuvasını kurmak, işte bir aile kurmak. Bu var. Bu erkekte yok. Ya ne güzel anlattın Adil. Şimdi bir şey diyeceğim. Allah 10 numara anlatıyor ya. Oytun bir şey söyleyeceğim. Çok önemli çünkü bir kapı 10 numara açtı. anlatıyor. Dinleyelim beraber şu adamı ya. Sevgili başkanım. Ben şurada takılıyorum. Bak ilk 30 gün cinsellik yaşamayın dedim. Neden biliyor musun? Ya bana ne? Değil mi? Herkes yaşasın. Ben öyle yargısız alandayım. Ben yargıç değilim. Fakat ben bir şey tespit ettim. Türkiye'de kadınları depresyona sürükleyen bu cinsellik. Yani cinsellikten sonra girdiği beklenti, duygusal beklentiye yükseldi. Beklentiye girdi ya. Sonra o adam kayboldu. Adam zaten sadece boşalmak istiyordu. Kayboldu. Sonra dedi ki ben nerede yanlış yaptım? Bende bir sorun var. Sende bir sorun yok. Ben şunu dedim. Eğer siz cinsellik yaşarım. Böyle kadınlarımız da var. Keyfime bakarım. Hatta adama asıl ben bağlanmam diyen kadınlar var. Bu kafada mısın? Peki sence Türkiye'de kaç tane kadın bana evet diye cevap verdi? En az 10.000 kadına sordum bunu. Merak ediyorum 300 sonucu. değildir. 300 bile değildir. Çoğu hayır o kafada değilim ben ciddi bir şey istiyorum der. 9700'ü 300 bile değildir. 100 kişidir belki. Dolayısıyla nereye geliyorum? Sen cinsellik yaşadığın zaman bağlanıyorsun. Erkek bağlanmıyor. Sen bağlanıyorsun. O zaman sen kendini bir uçuruma sürükleme ve cinsellik yaşama. oksitosin hormonu mu yapıyor Evet bunu? ya kadın şöyle. Kadında vajinal stimülasyon olduğu zaman herhangi bir vajinal stimülasyon bu doğumda böyle. İşte oksitosin, prolaktin, nerve growth faktörü var. O gerçekten bağlanmayı sağlıyor. Yani burada cinsel ilişki de önemli değil. Ya burada hormon mesela sizin sadece ona bir sarılmanız da yeterli. Yani orada kadında sarılma da gerekli değil. Güzel laflar da yeterli. Ama siz ne kadar koku, ne kadar ten teması, ne kadar fazla şey oluşturuyorsanız o zaman da bağlanma artıyor. Yani kadınlar şey odaklı. Herhangi bir şeye bağlanma odaklı. Hatta ben size şunu söyleyebilirim. Bizim sıçanlar başkaları doğurduğu zaman kendileri doğurmasa bile öbürsüne süt verebiliyor. Yani doğurmuş bir sıçanın yanında doğurmamışlar bile süt veriyor. Çünkü hormon geliştiriyor. Hormon geliştiriyor. Sen de öyle mesela. Sen şimdi senin yanına ben 5 tane doğurmuş kadına koyayım. Sen onlar pışpışlarken gör. Sen de prolaktin yaparsın. Sen de süt verme adayağına gelirsin. Yani siz şey odaklısınız. Yani sizin hormonal şeyiniz çok buna yatkın. Hatta ne diyoruz biz? Aynı yerde duran bayanların döngüleri bile, mens tarihleri bile aynı oluyor. Siz buna çok etkileniyorsunuz. Doğa annelik kimliğinden sebep mi Evet. kadına bunu yükledi Evet, bunu acaba? vermiş, aynen. Hani çocukla bağını güçlendirmek ya siz adına. bağlanma odaklı bir varlıksınız. Yani siz bağlanın diye bekliyorsunuz. Modern kadın da öyle anladığım kadarıyla Evet, yani sen aynen. söyleyince. Erkek ise boşalma ve haz odaklı bir yaratık. Yani boşalma, haz ve sperm dağıtıcı. O zaman siz bağlanma, yani siz şunu diyorsunuz. Benim yumurta sayım az. Ben 9 ay gebe kalıyorum. Buna en az 10 yıl, 15 yıl bakıyorum. Ben emniyet istiyorum diyorsunuz. Yani ben süreklilik istiyorum. 15-20 yıl ayrılmayacak bir adam istiyorum diyorsunuz. Yani sizin amacınız şu. Adamı bağla ve finansal olarak, duygusal olarak evin içine koy istiyorsunuz. Biz ise spermleri dağıtmak için geziniyoruz ortalıkta. Ama kadın geleneksel hafızasında dedesinden evet, bu modeli görmüş. Şimdi ne oldu? Dedesinin modeli çöktü ve Adil bunları anlatıyor. İşte sıkıntı şu. Şimdi bir örf var. İçi şöyle yani diyor. dedesi bunu yapıyordu. Evet, yani diyor ki hocam biz beraber olacağız, evleneceğiz, çocuk bakacağız. Bu eski model. Şimdi de ne var? Ama sayısı hiç az değil de o eski ama modelin. Ama bu örf adetimiz bizim öyle. Bütün dünya için böyle. Ama bir yandan da şu var bizde. Fast food olmuş bir toplum var. Yani endüstriyel toplum. Çok fena. Ne diyoruz biz? Alo diyoruz, yemek söylüyoruz. Alo diyoruz, tatile çıkıyoruz. Değil mi? Her şey hızlı. Herhangi bir yerden WhatsApp'tan zırt diye mesaj atıyoruz. Artık insanlar da cinsel ihtiyaçlarını hızlı karşılamak istiyor. Artık cinsel ihtiyaçlar o kadar hızlı karşılanmak isteniyor ki
Her yerde paralı seks siteleri bile artmış şu anda. Evet öyle. Hatta Instagram ve Facebook'un çıkmasıyla aldatmalar 10 katına yükselmiş. 100 katı hocam. Daha fazla 100 katı. 100 katı, 1000 katı belki. 1000 katı belki. Aynen öyle. İlişkilerin Neden? dinamiği Tabii. tamamen bozuldu. Değişti. Herkes fast food'da cinsellik istiyor. Neden? Çünkü eskisi gibi uğraşmak istemiyoruz. Çünkü elimizde ne var? Haberleşme araçları var. Herkes birbirine DM'den yürüyor Instagram'dan. WhatsApp'tan mesaj atıyor. Uyarıcılar o zaman çok iki fazla. şey oldu. Hayvan beynin diyor ki hemen zevk al. Ama korteksin ve örf adetlerin ön lobun diyor ki İşte bir dakika. Bu çok Bunu büyük yapma çatışma. kardeşim. İşte bu çatışma. Esasında çatışma bu çok fena. Freud'un it ve süperego çalışması. It diyor ki abi haydonini yaşa, şehvetini yaşa. Süperego diyor ki dur bakalım. Dur senin bakalım. örf adetleri var. Bu sefer herkes böyle gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Bunun adı doing undoing'tir esasında psikiyatride. Yap yapma, yap yapma. İşte bunun adı da obsesyon, ben diyorum ya. Obsesyon neden Türkiye'de fazla biliyor musun? Herkes bu ikilemin içerisinde. Yap yapma, yap yapma. Bunun içerisinde işte.